Şu sesi duymanızı istiyorum arkadaşlar. Şu çıtırlığı. İçi sebzeli fakat zeytinyağı ile yağladığımız için böyle güzel çıtır çıtır oldu. Şimdi sizin için bir tanesini deneyeceğim. Arkadaşlar bakınız. Nasıl böreğimiz çıtır çıtır, görüyor musunuz? Pul pul dağılıyor. Sanki el açması. Bakın bu hazır yufkadan arkadaşlar. Size iç dokusunu da göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Zerrin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli hazır yufkadan bu şekilde. Bakın yufkam ne kadar güzel. Pazardan aldım yufkamı. Pratik, kolay, bir o kadar da sağlıklı sebzeli gül böreği yapıyorum. Daha önceki çekimlerimde bunun kıymalısını yapmıştım. Bu defa sadesini yapacağım. Sadece sebzelisi. Yaz için hem fresh hem sağlıklı, çok hafif bir börek oluyor. Yapım aşaması: küçük çay bardağı ile zeytinyağımızı tavamıza bırakıyoruz. Biberlerimizi bu şekilde kesiyoruz. Patlıcanımızı şöyle iki çizgi halinde alıyoruz. Daha sonra şöyle 1 santim kalınlığında kesiyoruz. Daha sonra küçük küçük doğruyoruz patlıcanlarımızı. Çok da küçük doğramayın, içinde kaybolmasın. Biraz ağza gelsin yerken. Çünkü bu patlıcan böreği. Şöyle domateslerimizin incecik kabuklarını soyalım. Çünkü içinde böreğin kabuk güzel olmuyor. Şöyle domatesimin kabuğunu soymuş olduğumuz domatesi şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Bu çekirdeklerini alın arkadaşlar. Suyunu da alın. Çünkü bu su ve çekirdekler böreğimizde sulanma yapıyor. Bu püf noktası. Mutlaka bu şekilde suyundan arındırın. Daha sonra domateslerimizi bu şekilde küçük parçalar halinde doğruyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. 2 adet kuru soğanımı doğradım. Yağda kavuruyorum. 2 diş de sarımsağımı ilave ediyorum. Soğanımız, sarımsağımız zeytinyağı ve tuzla yumuşadıktan sonra doğramış olduğumuz patlıcanları ilave ediyoruz. 4 adet doğramış olduğum patlıcanı ilave ediyorum. Karıştırarak yumuşamalarını bekliyorum. Bakın patlıcanlarını tam pişirmiyorum. Çünkü böreğin içinde kaybolur. Böreğin içinde de pişeceği için bu kadarlık yeter. Şimdi biberlerimi ilave ediyorum. 1-2 kez de biberlerimi çeviriyorum. Domatesimi ilave edeceğim. Kabuklarını soymuş olduğum, suyunu almış olduğum domatesimi ilave ediyorum. İçerisine 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı acı pul biberimi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Biraz domateslerin yumuşamasını bekliyorum. Domateslerim de yumuşadı. Domateslerim de bakın yumuşadı. Çok fazla erimesine izin vermeyin. Çünkü içinde de pişecek. Yarım demet maydanozumu ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Ve karıştırıyorum. Soğumasını bekliyorum. Yufkalarını saracağım. Şimdi iç harcımın soğuması için borcama alıyorum. Çünkü sıcak olmaması lazım. Mutlaka iç harcınızı soğutun. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu şekliyle bile yiyin, ne kadar güzel. Bunun üzerine yumurta kırın, yiyin, şahane oluyor arkadaşlar. Şöyle yufkalarımı açıyorum. Hazır yufkalarım. Balkonda çekim yapıyorum. Biraz da rüzgar çıktı. Yufkalarım uçuyor. O kadar ince ki bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hazır yufka fakat elim nasıl görünüyor. İpek gibi bir yufka. Pazardan yufkacıdan alıyorum. Şöyle açtıktan sonra hepsini keseceğim. Önce 4'e kesiyoruz.
Of of of, rüzgardan uçuyor. Sonra tekrar dörde kesiyoruz. Şöyle alıyorum. Arkadaşlar içimiz soğudu. Patlıcanlı harcım. Şöyle bir servis kaşığı alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Daha sonra şu kısmına biraz yağ gezdiriyorum. Çıtır olması için. Hamur olmaması için. Şöyle yapıyorum. Daha sonra iki ucunu kapıyorum. Şimdi dilerseniz bunu bu şekilde tek katlı yapabilirsiniz. Ben iki türlü göstereceğim size. Böyle küçücük küçücük olur. Dilerseniz ikinci katına harç koymadan yağ koyarsınız. Bakın bu şekilde. Bu da çıtır çıtır olmasına sebep oluyor. Açarsınız bu şekilde. Tekrar kaparsınız. Çıtır olmasını istiyorsanız bu şekilde. Tercih sizin. İki şekilde de oluyor. Bundan öncekini ben kıymalı çekmiştim. O videomu da izleyebilirsin. Patlıcanlı kıymalı. O da çok güzel oluyor. Daha sonra şu şekilde gül böreğimiz hazır. Şöyle bir servis kaşığı iç malzememizi bırakıyoruz. Şöyle uç kısmına da biraz zeytinyağı sürüyorum. Çıtır olması için, hamur olmaması için böreğimizin şöyle incecik, bakınız. Biraz daha ilave ediyorum. Malzememizden. Bu tarifim çok hafif bir yaz böreği arkadaşlar. İçinde kıyma yok. Sebzeli, ayranla şahane, mis gibi oluyor. Sağlıklı tarifini buzdolabında bekletebilirsiniz. Soğuk da çok güzel oluyor. Bakınız. Bu şekilde de gül şeklini veriyoruz. Böreğimiz hazır. Ben bir tane daha yapmıştım. Şöyle iki ucunu böyle yapıyorum ki arkadaşlar açılmasın diye. Şimdi tepsimi dolduruyorum. Vermiş olduğum 5 yufkadan 20 adet börek çıkıyor. Fakat benimki 18 çıktı şimdi. Çünkü size göstermek istediğim ilk sardıklarım çift yufkadan olanlar bu şekilde tok tok oluyor. Fakat ben size iki tanesini bu şekilde sardım. Diğerlerini de tek yufka ile sardım. Sizin tercihiniz hangi yönde olursa. Üzerine yumurta sarısı sevmiyorum ben. Sadece ve sadece zeytinyağı sürüyorum. Şöyle avucuma biraz zeytinyağını alıyorum arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Bakın bu kadar yeter. Sonra şöyle yapıyorum. Hepsinin üzerine bakın bu şekilde. Zaten ellerim yağlı. Börek sararken yağlandı. Buyurun. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında pişireceğim ki içi sarma börek olduğu için güzelce pişsin. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Evet arkadaşlar, patlıcanlı gül böreğim pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Patlıcanlı böreğim fırından çıktı. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Tadım aşaması. Bakar mısınız? Şu sesi duymanızı istiyorum arkadaşlar. Şu çıtırlığı. İçi sebzeli fakat zeytinyağı ile yağladığımız için
Böyle güzel çıtır çıtır oldu. Şimdi sizin için bir tanesini deneyeceğim. Çok sıcak. Şöyle yapayım. Arkadaşlar bakınız. Nasıl böreğimiz çıtır çıtır, görüyor musunuz? Pul pul dağılıyor. Sanki el açması. Bakın bu hazır yufkadan arkadaşlar. Size iç dokusunu da göstereceğim. Fakat o kadar sıcak ki. Şu güzelliğe bir bakar mısınız iç dokusunu? Şöyle göstereyim. Bir tane daha açayım. Sizin için. Bakın arkadaşlar nasıl pul pul dökülüyor, görüyor musunuz? Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şöyle bakınız, içinde patlıcan olmasına rağmen böyle çıtır çıtır. Hiçbir katkı maddesi yok. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Sizin için yiyorum. Arkadaşlar süper süper bir lezzet. Şahane bir şey. Bakar mısınız arkadaşlar, bu şekilde hazır yufkadan pul pul böreğiniz olacak. Bu tarifime bakın. Bu tarifi deneyin. Bu şekilde bir tane daha alayım sizin için. Çok sıcak arkadaşlar. Size elim yanarak ben sunum yapıyorum. Bu güzel tarifimi lütfen deneyin. 2 tanesini tadım aşamasında sizlerle paylaştım. Şimdi bir de şöyle çift sardığımı sizin için göstermek istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu börek, kim der ki bu böreği hazır yufkadan arkadaşlar. Bu çift olanı, ama alamıyorum, o kadar sıcak ki. Buyurun. Bir diğeri. Bunu kimse inanmaz arkadaşlar hazır yufka olduğundan. Lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bu sağlıklı böreğimi lütfen deneyin.